Inuitler Arktik'te titrerken ateşi ustalıkla kullanmaya nasıl geçtiler? Ilıman iklimlerdeki diğer erken medeniyetlerden bile daha zordu. Ateş henüz düşünülmeden önce o dondurucu gecelerde nasıl hayatta kaldılar? Dışarısı -40 derece. Uyandığınızı hayal edin. Nefesiniz o kadar hızlı donuyor ki sanki sadece nefes alarak patates cipsi yiyormuşsunuz gibi geliyor. Isıtıcı yok, soba yok, ellerinizin arasında tutabileceğiniz sıcak bir fincan, hiçbir şey yok. Bu, antik Arktik'teki günlük yaşamın zorlu gerçekliğiydi. Ancak Inuitler inanılmaz bir adaptasyonla hayatta kalmayı başardılar. Giysileri yalnızca kışlık giysi değil, aynı zamanda olağanüstü mühendislik örnekleriydi. İçe ve dışa bakan içi boş tüylerle tasarlanmış çok katmanlı ren geyiği kürkü, doğanın mükemmel yalıtımını yaratmıştı. Bu doğal teknoloji vücut ısısını o kadar etkili bir şekilde hapsediyordu ki, bir Inuit buzun üzerinde neredeyse çıplak dursa bile en azından kısa bir süre üşümezdi. Yemekler pişirilmiyordu, çiğ olarak yeniyordu. Taze fok eti, hayvanın vücut ısısını kaybetmeden tüketiliyordu. Değerli kaloriler sağlıyordu. Akşam yemeğinin servis edildiğini söyleyen hiçbir şey, bir foku dilimleyip donmadan önce yemekten daha belirgin olamazdı. Katı balıklar genellikle ağızda eriyen ince dilimler halinde dondurulmuş olarak yeniyordu. Yağ ve kalori açısından zengin balina yağı, vücudu içeriden sıcak tutan değerli bir yiyecekti. Orijinal dondurulmuş akşam yemeği mikrodalga talimatlarıyla gelmiyordu. Yalnızca ağızda çözdürülüyor ve tadını çıkarıyordunuz. Su, ağızda eriyen buzdan ya da kış avları sırasında vücuda yakın saklanan kardan elde ediliyordu. Inuitler bazen kar evleri inşa ederdi. Vücut ısısını tutan ve içerideki sıcaklığı dışarıdan 30 derece daha sıcak hale getirebilen iglolar tek bir alev olmadan çalışıyordu. Bu kar evleri orijinal iklim kontrol sistemiydi. Termostatları kalıcı olarak donmaya karşı ayarlanmış gibiydi. Dünyadaki diğer kültürler 1 milyon yıl önce ateşi keşfetmişti. Ancak Arktik benzersiz zorluklar sunuyordu. Ateşin yakıta ihtiyacı vardı ve ağaçsız tundra yakmak için çok az şey sunuyordu. Kıyıya vuran odunlar nadir ve değerliydi. Ağaçlar yakılmak yerine alet olarak kullanılıyordu. Arktik'in sert iklimi, başka yerlerde kullanılan herhangi bir ateş yakma tekniğinin önemli bir adaptasyon gerektirmesi anlamına geliyordu. Daha sıcak ve kuru iklimlerde iyi çalışan sürtünme yöntemleri soğuk ve nemli havada başarısız oluyordu. Kıvılcım çıkarmak mümkündü, ancak Arktik'te ateş yakmaya çalışmak gece yarısı bronzlaşmaya çalışmaya benziyordu. Ateşsiz bir yaşam, sıkı sınırlar içinde yaşamak demekti. Seyahat, vücut ısısının korunmasını hesaba katmak zorundaydı. Avlanma teknikleri, minimum enerji harcamasıyla kalori dönüşünü en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıştı. Sosyal yapılar, grubun hayatta kalmasını sağlamak için kaynakları paylaşmaya odaklanmıştı. Ateşten önce Arktika yalnızca soğuk ve karanlık bir yer değildi. İnsan yaratıcılığının mutlak sınırlarına kadar zorlandığı bir yerdi. Inuitler yalnızca hayatta kalmıyordu. Dünyanın en çetin ortamlarından birine mükemmel bir şekilde uyarlanmış bir yaşam tarzı oluşturmuşlardı. Ancak değişim yaklaşıyordu. Bir yerlerde birileri Arktik'in yaşam biçimini sonsuza dek değiştirecek bir olguya tanık olmak üzereydi. Yıldırımlar daha sıcak bölgelerdeki kadar sık olmasa da Arktik'te de görülürdü. Arktik'te yılda kilometre kare başına yalnızca bir yıldırım düşerken tropik bölgelerde bu sayı 70'in üzerindedir. Yıldırım düştüğünde kuru otları, yosunları ya da nadir bulunan bodur çalıları tutuşturabiliyordu. Arktik'te yıldırım o kadar nadirdi ki düştüğünde bulutların bile şaşırdığı söylenebilirdi. Volkanik aktivite ise başka bir potansiyel ateş kaynağıydı. İzlanda ve Alaska'nın bazı bölgelerinde lavlar ve alevler manzaraya ateşli görüntüler sunuyordu. Bu bölgelere yakın seyahat eden eski Inuitler, dağlardan aşağı akan erimiş lavlara ya da yakındaki bitki örtüsünü yakan alevlere tanık olmuş olabilirler. Volkanlar, dünyanın öfkesini sıcak taşlarla dışa vurduğu patlamalarıyla Arktik'in sessiz beyazlığına bir kontrast oluşturuyordu. Belki de en olası ateş kaynağı denizdi. Güneydeki ormanlardan kopan ağaçlar, okyanus akıntılarıyla Kuzey Kutbu kıyılarına kadar taşınırdı. Bu ağaçlardan bazıları yıldırım çarpmış ya da orman yangınlarına maruz kalmış olabilir ve dalgalar arasında kuzeye doğru yol alırken
yanmaya devam etmiş olabilirlerdi. Kıyıya vuran parlayan bir odun parçasını gören ilk Inuitler muhtemelen korku ve hayranlık karışımı bir duygu yaşadılar. Ateş doğadaki hiçbir şeye benzemiyordu. Hareket ediyor, dans ediyor ve neredeyse canlıymış gibi görünüyordu. Bu turuncu dans eden şey nedir diye düşündüler. Sıcaktı, parlaktı ve kesinlikle küçük bir güneşti. Ateşin davranışı diğer her şeyden farklıydı. Beslendiğinde büyüyor, hava soluyor, yeni alevler oluşturuyor, aç bırakıldığında ise ölüyor gibiydi. İlk gözlemciler için ateş gizemli ve tehlikeli bir yaratık gibiydi. Ama aynı zamanda potansiyel olarak faydalıydı. Ateş sizi sıcak tutabilecek, ancak kontrol edilmezse her şeyi yakıp yok edebilecek evcil bir hayvan gibiydi. Ancak biri bu garip olguya daha yakından bakmaya karar verdi. Cesur ya da çaresiz, kim olduğu bilinmeyen bu kişi ateşe dokunmaya cesaret etti ve tarihi değiştirdi. Alevleri ilk dürten kişi muhtemelen bir çubuk kullandı. Ateşin bir nesneden diğerine aktarılabildiğini keşfetti. Bu kişi bir yanık merhemine ve keşfi için sonsuz bir minnettarlığı hak ediyordu. Ancak ateşi kontrol etmek kolay değildi. Alevler çoğu zaman söndü ya da kontrolsüz bir şekilde büyüyerek tehlike yarattı. Rüzgar ya da yağmurda saniyeler içinde yok olabilen bu şey beslenmek istiyordu. Ateşle ilk temas anı olağanüstü olmalı. Cesur bir ruh, garip dans eden ışığa yaklaştı ve sıcağın yüzüne çarptığını hissetti. Bu, güneşin sıcaklığını ya da soğuğun dondurucu etkisini bilen biri için tamamen yeni bir histi. Dünyaya düşen ve adeta akşam yemeğine kalmaya karar veren minik bir güneşi keşfetmek gibiydi. İnsanlar bu bilinmezle nasıl başa çıkacaklarını bilmeden tepki verdiler. Ateşe dokunan ilk kişi, muhtemelen yanık bir parmak ve değerli bir dersle geri döndü. Ateş hem güçlü hem de tehlikeliydi. Ateş sadece ısı ve ışık getirmekle kalmıyordu. Dans eden alevler, kar ve buz duvarlarında daha önce hiç görülmemiş şekillerde hareket eden gölgeler yaratıyordu. Bu gölgeler büyülü veya ruhsal bir varlık gibi görünüyordu. Yanan odunun çıkardığı çıtırtılar ise bu uhrevi deneyimi tamamlıyor ve Arktik'in sessizliğini daha önce duyulmamış bir sesle bozuyordu. Ateş tam anlamıyla bir ışık ve ses gösterisi sunuyordu. Arktik daha önce karanlık ve sessiz bir yerdi. Ancak bu yeni fenomen vahiy gibi bir şey sunuyordu. Ateş güneş yokken ışık sağlıyor, kürklerden veya vücut ısısından gelmeyen bir sıcaklık yayıyordu. Maddeleri dönüştürebiliyor, onları daha yumuşak, daha kuru ya da küle çevirebiliyordu. En önemlisi, dikkatlice ele alındığında bir nesneden diğerine yayılabiliyordu. Bu keşfin gücü, doğanın sağladıklarına tamamen bağımlı bir dünyada abartılamazdı. Ateş, etkilenebilen, yönlendirilebilen ve hatta kontrol edilebilen bir gücü temsil ediyordu. Bu, Arktik'e verilen bir tür kullanım kılavuzu gibiydi. Artık Inuitler için yeni bir zorluk vardı. Ateşi nasıl koruyacaklarını ve kontrol edeceklerini öğrenmek. Bu bulmacayla karşılaşan eski Inuitler, karakteristik bir yaratıcılıkla çözüm aramaya başladılar. Ateşi yakından izleyerek bazı taşların kıvılcım çıkardığını fark ettiler. Pirit, parlak altın benzeri görünümüyle aptal altını olarak da bilinir ve sert bir kayaya çarpıldığında kıvılcımlar çıkarabilirdi. Kuvars da benzer bir işlev görüyordu. Bu kayaların içindeki mineraller sürtünmeyle minik, aşırı ısınmış parçaların kırılmasına neden oluyordu. İlk kasıtlı kıvılcım çıkarma muhtemelen bir kazaydı. Belki bir aleti bilen biri, belirli taşları birbirine vurduğunda çıkan parlamaları fark etti. Her kıvılcım sadece bir saniyenin bir kısmı kadar süren, 1000 derecenin üzerine çıkan bir sıcaklığa sahipti. Ancak kıvılcım tek başına ateş değildi. Onun büyümesi için tutunabileceği bir şeye ihtiyacı vardı. Bu da çıra denen son derece kuru ve tutuşması kolay bir malzemeydi. Arktik'te çıra bulmak kolay değildi. Kuru otlar, belirli mantarlar veya parçalanmış ağaç kabukları bu iş için uygundu. Ancak bunlar nadirdi ve zor bulunurdu. Inuitler bu konuda yaratıcı çözümler geliştirdi. Kurutulmuş ve kabartılmış Arktik pamuk otları, kuş tüyleri ya da Arktik tilkilerin ince kürkleri kıvılcımları yakalayabiliyordu. Ancak bunları yeterli miktarda toplamak büyük sabır ve çaba gerektiriyordu. Arktik'te ilk ateş setinizi yapmak, yastık doldurmak için kara hindiba tüyü toplamak gibiydi. Her seferinde küçük bir parça, bir kıvılcım çırayı tutuşturduğunda asıl zorluk başlıyordu. Çok sert üflemek küçük közleri söndürür, yeterince üflememekse oksijensiz bırakarak aleviyi öldürürdü. Bu küçük aleviyi beslemek
dikkatli nefes kontrolü ve muhtemelen sayısız başarısız deneme gerektiriyordu. İlk başarılı ateş başlatıcı, muhtemelen yüzlerce denemeden sonra kaşları yanmış bir halde oturuyordu. Süreç titizlikle yürütülen bir dizi eylemi içeriyordu. Önce doğru taşlar bulunmalı ve kıvılcım çıkarma yeteneği test edilmeliydi. Arktika'da bu taşları bulmak, karanlıkta eşleşen çorap aramak kadar zordu. Teknik olarak mümkün ama inanılmaz derecede sinir bozucu. Daha sonra çıra toplanıp hazırlanmalı ve kuru tutulmalıydı. Ardından ateş çıkaran taşlar çıraya doğru vurularak kıvılcım yaratılmalıydı. Bu çok fazla sabır gerektiriyordu. Ateşin Arktik'teki önemi yalnızca bir enerji kaynağı olmanın ötesine geçer. Bu, hayatta kalma, kültürel bilgi ve topluluk ruhunun temel bir sembolüdür. Ateşin korunması ve taşınması bir yaşam sanatıdır. Kıvılcımın bulunmasından sürdürülebilir bir aleve dönüştürülmesine kadar olan süreç bir bilgelik ve dikkat pratiğidir. Kıvılcımın yakalanıp beslenmesi gerçek bir sabır ve beceri testiydi. İnuitler, rüzgar ve dondurucu soğuğun çırayı ve közleri tehdit ettiği bu ortamda hayatta kalmayı öğrenmişlerdi. Kıvılcımlar, kuru otlar, ince mantar lifleri veya kuş tüyleri gibi titizlikle toplanan çıraya tutunurdu. İlk alev soluklarla beslenerek büyütülürdü. Ancak bu süreç çok ince bir denge gerektirirdi. Aşırı nefes kıvılcımı boğabilirken, yetersiz oksijen alevin sönmesine neden olabilirdi. Hayatta kalma amacıyla taşınabilir alev çözümleri geliştirildi. Özellikle çıra mantarı gibi doğal malzemeler, közlerin günlerce korunmasına yardımcı olurdu. Sabun taşı lambaları ise bir diğer yenilikti. Düşük bakım gerektiriyor ve yakıt olarak hayvan yağını kullanıyordu. Bu lambalar bir çocuğa bakar gibi özenli bir şekilde idare ediliyordu. Biraz yağ eklemek, uzun süreli ve sessiz bir sıcaklık sağlamaya yetiyordu. Ateş bekçiliği, topluluğun hayatını sürdürmesi için en önemli görevlerden biriydi. Deneyimli bireyler dumanın renginden ve ateşin hareketlerinden alevin durumunu ve gerekli müdahaleyi anlayabilirdi. Örneğin ince mavi-beyaz duman temiz ve sıcak bir yanmayı gösterirken kalın sarı duman nemli veya kalitesiz yakıtın işaretiydi. Ateş bekçileri bu işin ustasıydı. Alevleri korumak için neredeyse içgüdüsel bir anlayış geliştirmişlerdi. İnuitler, topluluklarının yaşamını sürdürebilmesi için ateşi evcilleştirmiş, onun etrafında bir kültür yaratmıştı. Ateşi yakmak kadar taşımak ve korumak da bir sanat haline gelmişti. Ateşi bir yerden bir yere taşımak gerektiğinde, için için yanan közler, mantar gibi yavaş yanan malzemelere sarılır ve böylece günlerce korunabilirdi. Daha büyük gruplar için merkezi ateş çukurları yapılırken, daha küçük taşınabilir çözümler geçici kamplarda hayatta kalmak için kullanılıyordu. Kış aylarında ateşi canlı tutmak, dondurucu soğuk ve rüzgar karşısında ciddi bir mücadele gerektiriyordu. Soğuk parmakların beceriksizleştiği, nefesin çırayı nemlendirdiği ve rüzgarın düzenli yerleştirilmiş malzemeleri dağıttığı bu koşullarda bir kıvılcımdan sürdürülebilir bir ateş oluşturmak büyük bir başarıydı. Ateşi yakmak yalnızca fiziksel bir gereklilik değil, aynı zamanda topluluğun hayatta kalma mücadelesinin bir sembolüydü. Ateşin korunması yalnızca bireysel bir beceri değil, aynı zamanda nesiller boyunca aktarılan bir bilgiydi. Topluluğun büyükleri gençlere öğretir, böylece bu hayati bilgi kaybolmadan aktarılırdı. Ateş yakmak, avlanmak ve giysi dikmek kadar önemli bir beceri haline gelmişti. Ateşin korunması, Arktika'nın acımasız koşullarında yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirleyebiliyordu. Sonuç olarak ateş, Arktika'nın zorlu koşullarında hayatta kalmanın, insan yaratıcılığının ve dayanıklılığının bir simgesiydi. Ateşi korumak ve kullanmak sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir yaşam sanatıydı. Bu zorlu süreç, Inuitlerin doğayla uyum içinde yaşama ve aynı zamanda onun güçlerine hükmetme konusundaki benzersiz yeteneklerini ortaya koyuyordu. Ateş, ışık ve sıcaklık sağlamanın ötesinde hayatta kalma, birlik ve insan azminin bir simgesiydi. Ateşin korunması ve kullanımı, Inuitlerin yaşamının hem pratik hem de kültürel bir temel taşıydı. Yükseltilmiş platformlar, alevleri kar duvarlarının eriyip çökmesinden korurken, ısının dolaşmasına izin veren dahiyane bir tasarımı temsil ediyordu. Bu platformlar,
topluluğun ısı ihtiyacını karşılarken dumanın havalandırılması ve yapısal yangınların önlenmesi gibi hayati denge unsurlarını da içeriyordu. Ateşin güvenli ve etkili kullanımı yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda konfor ve topluluk bağlarını güçlendiren bir unsurdu. Ateş bekçileri topluluk içinde büyük saygı görüyordu. Onlar yalnızca ateşi koruma becerileriyle değil, aynı zamanda tüm grubun güvenliği ve rahatını doğrudan etkileyen sorumluluklarıyla da tanınıyorlardı. Bu kişiler avcılar veya şifacılar kadar önemli sayılıyordu. Ateşi korumak için kullanılan yöntemler, yüzyıllar boyunca deneme yanılma yoluyla geliştirilmişti. Örneğin balina ve mors kemikleri gibi yağ içeriği yüksek malzemelerin uzun süreli yanma sağladığı, belirli yosun türlerinin doğru şekilde kurutulduğunda istikrarlı bir şekilde yandığı öğrenilmişti. Deniz memelilerinden elde edilen yağlar, minimum dumanla güvenilir bir alev sağlıyor ve bu zorlu ortamda kıymetli bir kaynak haline geliyordu. Ateşi gece boyunca canlı tutma yöntemleri neredeyse bir sanat formuna dönüşmüştü. Ateş bekçileri közleri külle örterek bir yalıtım tabakası oluşturuyor. Böylece közler sabaha kadar yanmaya devam ediyordu. Bu yöntem sıfırdan yeni bir ateş yakmak zorunda kalmadan alevin kolayca yeniden canlandırılmasını sağlıyordu. Bu teknikler yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda günlük yaşamın sürekliliğini de mümkün kılıyordu. Ateş yalnızca bir ısı kaynağı değil, aynı zamanda yemek pişirme devrimini başlatan bir teknolojiydi. Çiğ et yerini pişmiş yemeklere bıraktığında yiyecekler daha kolay çiğnenir ve sindirilir hale geldi. Ateş, yiyecekleri sterilize ederek zararlı bakterileri yok ederken yeni tatlar ve dokular ortaya çıkardı. Et ve balık gibi yiyecekler tütsülenerek veya kurutularak daha uzun süre saklanabiliyordu. Bu da kıtlık dönemlerinde gıda güvenliğini artırıyordu. Ateşin sunduğu sıcaklık ve ışık fiziksel rahatlığın ötesinde bir anlam taşıyordu. İnsanlar daha uzun süre bir araya gelip sosyalleşebiliyor, el sanatları yapabiliyor ve kültürel aktiviteler gerçekleştirebiliyordu. Alevlerin parıltısı, hikaye anlatımı ve topluluk buluşmaları için doğal bir merkez haline geldi. En karanlık kış gecelerinde bile ateş, topluluk üyelerine psikolojik bir rahatlık sağladı ve hayatta kalma mücadelesine bir anlam kattı. Sonuç olarak ateş yalnızca bir araç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının ve kültürün merkezindeydi. Ateşi kullanma ve koruma sanatındaki ustalık, Inuitlerin doğanın en sert koşullarına karşı kazandıkları zaferin bir sembolüydü. Ateş, ışık ve sıcaklık sağlarken aynı zamanda bir topluluk duygusunu da besliyordu. Bu teknolojinin mükemmelliği, yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda Arktik'in acımasız koşullarında bile yaşamın güzelliklerini kutlamayı mümkün kıldı. Alevlerin sağladığı ışık, karanlığı bir avantaja dönüştürerek yaşamın sınırlarını genişletti. Eskiden gün ışığıyla sınırlı kalan işler artık gecenin geç saatlerine kadar devam edebiliyordu. Kış aylarında gün ışığının az olduğu dönemlerde bile üretkenliği artırdı. Giysi tamiri, alet yapımı gibi işler ateşin sağladığı aydınlatma sayesinde her saat mümkün hale geldi. Inuit toplumu için ateşle çalışan bir dünyaya geçiş tamamen yeni bir yaşam biçiminin kapılarını araladı. Ateşin işlevselliği yalnızca ışık ve ısı sağlamaktan ibaret değildi. Malzeme işleme ve alet yapımı gibi süreçler ateşle birlikte evrim geçirdi. Kemik ve boynuz gibi zor malzemeler ısının etkisiyle daha kolay şekillendirilebiliyordu. Bu av silahlarının daha etkili hale gelmesini sağladı. Isıtılmış taş ve kemikler, balık kancaları veya dikiş iğneleri gibi özel aletlerin geliştirilmesine olanak tanıdı. Ateş aynı zamanda yeni malzemelerin kullanımını da mümkün kıldı. Hayvan derileri daha hızlı kurutulabiliyor, hayvan tutkalları eritilip bağlayıcı olarak kullanılabiliyordu. Ahşap işleme ateşin yardımıyla daha verimli hale geldi. Ateş öncesinde Arktik'te ahşap oymacılığı neredeyse imkansız bir görevken, ateşle birlikte bu süreç daha kolay ve etkili bir hale geldi. En rafine Inuit ateş teknolojilerinden biri olan kullik bu dönüşümün zirvesiydi. Sabun taşından oyulan bu zarif yağ lambaları fok veya balina yağı ile besleniyordu. Arktik pamuk otundan veya yosunundan yapılan fitiller temiz ve parlak bir alev sağladı. Kullik hem aydınlatma hem de ısıtma için vazgeçilmez bir araçtı ve neredeyse hiç bakım gerektirmeden günlerce yanabiliyordu. Bu cihaz
adeta dünyanın ilk enerji tasarruflu teknolojisiydi. Tek gereken şey yağ eklemekti. Ateş, pratik işlevlerinin ötesine geçerek Inuitlerin manevi dünyasına da derinlemesine işlemişti. Geleneksel hikayelerde ateş, yaşamın kaynağı ve dünyaya dair dönüşümün sembolü olarak yer alırdı. Hikayeler ateşin hayvanlardan çalındığını veya manevi varlıklar tarafından hediye edildiğini anlatırdı. Ateş, bu anlatılarda yalnızca bir araç değil, aynı zamanda yaşamın kendisi olarak görülürdü. Bu, ateşin Inuit toplumunda ne kadar köklü bir yere sahip olduğunu ve yaşamlarını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyordu. Arkeolojik bulgular, ateşin yaşam süresini uzattığını gösteriyor. Ateşin evcilleştirilmesinden sonra Inuitler daha sağlıklı ve uzun bir ömür sürdü. Birçoğu 60 yaşına kadar yaşamayı başardı. Bu da ateşin sağladığı güvenlik ve konforun bir kanıtıydı. Ateş, yiyecekleri daha güvenli hale getirdi. Daha iyi aletlerin yapılmasını sağladı ve soğukta hayatta kalmayı mümkün kıldı. Bugün bile kullik, yalnızca pratik bir araç değil, aynı zamanda kültürel bir semboldür. Geleneksel törenlerde yakılan bir kullik, geçmişle bugün arasındaki bağı simgeler. Basit bir alev, hem fiziksel hayatta kalmanın hem de kültürel devamlılığın bir sembolüdür. Inuitlerin ateşle olan hikayesi, bir keşfin insan hayatını nasıl kökten değiştirebileceğinin en güçlü örneklerinden biridir. Ateş, yalnızca hayatta kalma çantasına eklenen bir araç değil, aynı zamanda yaşamın kendisinin yeniden şekillendirilmesine olanak sağlayan bir devrimdir.